Herkese merhabalar, ben Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Her yıl mutlaka kilolarca hamurdan hazırlarım. Tüm kış için mutlaka deneyin. Evet, tarifimi hiç bekletmeden hemen başlıyorum. Evet, 10 kilo un, yarım kase kalın turşuluk tuz, 1,5 litre ılık süt, 7 adet çırpılmış yumurta, yeteri kadar suyu da ekleyerek hamurumuzu orta yumuşaklıkta olana kadar yoğuruyorum. Suyu da hafif bir şekilde ılık olarak kullanırsanız daha rahat hamuru hazırlamış olursunuz. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Azar azar gerektikçe su ilavesi yaparak hamurumu toparlanana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet, un miktarı biraz fazla olduğu için hamuru yoğurmak biraz zahmetli ve kuvvet istiyor gördüğünüz gibi. Evet, hamuru yoğurabildiğim kadar yoğuruyorum. Daha sonra dinlenmesi için kapağını kapatarak en az 30 dakika bekletiyorum. Evet, dinlenmesi için kenara kaldırıyorum. Yarım saat sonra hafif un serperek annem hamurdan parçalar kopartarak masanın sofranın üzerine alıyor. Hamuru biraz unla tekrardan yoğuruyoruz. Hamuru keserek uzun şeritler haline getiriyoruz. Şöyle mandalina büyüklüğünde bezelere keserek yuvarlıyoruz. Evet, tepsiler dolusu bezeler halinde keserek yuvarlıyoruz. Daha sonra dinlenmesi için bir kenara kaldırıyoruz. Evet, annemle birlikte hızlı bir şekilde bezeleri yuvarladık. Tepsiye alıyorum. Tepsinin üzerine de un serptikten sonra temiz bir poşete geçiriyorum ve bu şekilde muhafaza ediyoruz. Evet, bezelerimiz dinlendikten sonra un ve oklava yardımıyla hazır yufka büyüklüğünde ve inceliğinde olana kadar açıyorum. Evet, hızlandırılmış bir şekilde yufkamı açmaya devam ediyorum.
Evet, bu büyüklük yeterli olacaktır. Saç sobanın üzerine seriyoruz. Babam da bir yandan pişiriyor. Biraz unlu yaptığımız için arada bize kızıyor. Süpürgeyle süpürerek pişirmeye devam ediyor. Evet, sık sık ters çevirerek kabartıyoruz. Annemle ben açıyorum, babam pişiriyor. Bu şekilde yufkalarımızı hazırlıyoruz. Evet, yufkalar kuruyana kadar pişirme işlemine devam ediyoruz. Pişen yufkayı diğer yufkaların üzerine alıyoruz. Ve bu şekilde tüm yufkaları aynı yöntemde pişirmeye devam ediyoruz. Evet, bir yandan açıyoruz, bir yandan pişiriyoruz. Evet, bu büyüklük yeterli olunca yufkamı pişirmek için sobanın başına geçiyorum ve arkalı önlü sık sık çeviriyorum. Aralarda da süpürüyorum. Gördüğünüz gibi yufkalarım çok güzel bir şekilde kabarıyor. Kuruyana kadar sık sık çevirerek pişiriyorum. Evet, pişen yufkamı diğer yufkaların üzerine alıyorum. Ve pişirme işlemine devam ediyoruz. Yufka yapmak biraz zahmetlidir. Ekip işidir. Ne kadar çok kişiniz varsa o kadar hızlı bir şekilde yufkalarınızı hazırlarsınız. Son kalan hamurlarımı da kesiyorum. Şöyle mandalina büyüklüğünde hamurlarımı keserek hızlıca beze haline getiriyorum ve tepsileri alarak dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamur daha kolay açılıyor. Son hamuru da 3 büyük beze yaparak gözleme için beze haline getiriyorum. Yufka sonunda gözleme çok güzel olur. Çayın yanında evet, dinlenmesi için kenara kaldırıyorum ve gözleme hamurumu açıyorum. Bu hamur biraz daha büyük olduğu için açması biraz zahmetli. Büyütebildiğim kadar sofra büyüklüğüne gelene kadar açıyorum. Evet, sofra büyüklüğüne gelince sıvı yağ gezdiriyorum. Yağı her tarafına gelecek şekilde sürelim. Kenarından bol bir şekilde rulo sarıyorum. İki kenarından kıvırarak ortada buluşturalım. Kenara kaldırıyorum. Diğer gözlemelerimi de aynı şekilde hazırlıyorum. En son inceltebildiğim kadarıyla inceltiyorum. Dikkatli bir şekilde patlatmadan açalım. Evet, şöyle uzun olacak şekilde açıyorum. Tüm gözlemeleri aynı yöntemle açmaya devam ediyorum. Hepsini açtım gördüğünüz gibi.
Sıcak sacın üzerine alıyorum. Diğerini de alıyorum. Biraz üst üste geldi, gördüğünüz gibi fazla büyük açmışım. Şöyle arkalı önlü nar gibi kızarana kadar sık sık ters çevirerek pişiriyorum. Sobamız çok harlı olduğu için biraz fazla haşlandı. Gözleme pişirirken ocağınız şöyle köz olursa daha lezzetli olacaktır. Sık sık çevire çevire pişirme işlemine devam ediyorum. Aralarda da soframı süpürüyorum. Evet, gördüğünüz gibi pişmeye başladı. Sık sık ters düz yaparak tel tel olana kadar gözlemelerimi kızartıyorum. Evet, gözlemelerimi alıyorum bir tepsiye. Süpürgeyle iyicene süpürdükten sonra diğer gözlememi de üzerine alıyorum. Arkalı önlü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Evet, gözlemelerim artık hazır. Çayın yanında mis gibi oluyor. Mutlaka deneyin yufka sonunda. Kışlık yufkalarım yemeğe hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim.